Evet ve Singapur'dan ayrılma vakti diyor. Sınır kapısına gidiyoruz. Bakalım. An itibariyle Singapur'dan çıktık. Şu an Malezya'ya giriş yaptık. Yani şu an tam Malezya'dayız, öyle söyleyeyim. Böyle bir garip yerde kalıyorum burada ya. Şöyle perdeyi çektiğinizde görüyorsunuz, böyle hapishane gibi. Böyle kutu gibi bir yerdeyiz ama şurayı kilitliyorsunuz falan. Bildiğiniz oda gibi yer burası ama yani bildiğiniz. Neyse. Burada sabah oldu. Bizim kedimiz, her zamanki tatlış kedimiz buradaymış gene, evet. Çok tatlı bir kedi bu ya. Hep sevdiriyor kendini ya. Gel buraya gel. Maymun senin, gel. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Evet, birazdan havalimanına gideceğiz. Uçak saati yaklaşıyor. Yaklaşık 4-4,5 saat sürüyormuş buradan Cebu'ya uçakla. Bakalım. Evet. Şimdi yavaş yavaş buradan KL Central'a geçeceğiz. Oradan da otobüsle havalimanına gideceğiz. Çünkü uçak 5'te kalkıyor. Şu an saat 1.30-2'ye geliyor. 3 saatimiz var. Check-in falan yaptık ama bakalım. Evet ve havalimanına geldik. Şu an burası Malezya'nın Klia 2, yani Terminal 2'ye geldik. Buradan uçacağım. Yaklaşık bir 2 saatim falan var. Bakalım. Evet ve check-in yaptık. Şimdi yavaş yavaş uçağın kalkacağı kapıya doğru gidiyoruz ama daha var ya gerçi. 1,5 saat falan var. Şimdi takılacağız buralarda, bakalım. Evet. Filipin yolcusu kalmasın diyor. Evet, şimdi buradan Filipin'e geçeceğiz. Bakalım. 5 saat, 4,5 saat falan sürecek ya. 5 saat uçulur mu şimdi ya? 4,5 saat. 4,5 saat. Evet, şimdi yavaş yavaş uçağımıza biniyoruz ve Filipin'e doğru yolculuk yapacağız, bakalım. Uçmaya hazırlanıyoruz. Filipin'in havalimanına geldik. Burası ikinci terminalmiş. Burada da herhalde farklı terminaller var. Terminal 2. Evet. Filipin'e geldik arkadaşlar. Şimdi buradan pasaport kontrolüne gideceğiz, bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Filipin havalimanına gelmiş bulunuyoruz. Öyle söyleyeyim, burası bilmiyorum yani Filipin'in havalimanı. Bakalım şimdi yavaş yavaş nereden çıkacağız? Here. Okey. Buradan çıkacağız hacı. Evet şimdi bir de bu kontrol üstüne kontrol yapıyorlar. Neyse. Şimdi bakalım.
Ve sonunda Cebu'ya giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, hepinize hayırlı uğurlu olsun. Filipinler Cebu'dayız. Şimdi dediğim gibi havalimanındayız. Bakalım, yani çok ilginç, garip bir havalimanı, öyle söyleyeyim. Hemen de çıktık, yani çok küçük bir havalimanı. Yani hemen çıktık, yani öyle söyleyeyim. Bakalım. Evet, ve sonunda Filipinler Cebu'ya ayak bastık, öyle söyleyeyim. Evet, şu an Filipinler Cebu havalimanındayız. Bayağı küçük bir havalimanı ama enteresan bir yer ya. Çok değişik yapmışlar. Her neyse. Bakalım. Cebu'dayız abi. Grab'e atladık ve Filipin havalimanından ayrılıyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Evet, burası dediğim gibi Filipin havalimanı. Değişik, küçük bir havalimanı, yani çok büyük değil. Burası dediğim gibi Cebu'nun havalimanı. Terminal 2'ymiş burası. Bir de herhalde Terminal 1'leri de var. Böyle bakalım. Evet. Market in here? Yeah, it's 7-Eleven. Evet. Yeah. Okay. Şöyle bir köprüden geçiyoruz. Altımız, öyle tahmin ediyorum, nehir ya da göl. Şöyle deniz değil mi? Deniz. Aynen öyle. Evet, çok enteresan. Tabii akşam vakti gözükmüyor. Işıklar falan da çok şey değil bu köprüde. Şöyle bir sokağa döndük. Bakalım. Evet, tuktuklar falan da var burada. Evet, şöyle bir odaya girdik. Red Doors'un. Güzel. Şey, yani aynı fotoğraflarda gözüktüğü gibi. Şey de güzel. Resepsiyon çocuk da iyi yani. Yardımcı olmaya çalışıyor falan. Evet, şöyle bir otel. Değişik. Hep böyle mavili oda, mavi beyaz böyle renge boyamışlar. Şirin bir otel. Buranın günlüğü 500-600 liraya falan denk geldi, öyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 600 lira vergilerle falan. Böyle. Evet abi, şimdi otelden çıktık. Şöyle bir 7-Eleven bakıyoruz ama bayağı uzakmış ya. Otelden bir 15-20 dakika dedi, yürümeniz gerekiyor adam. Allah, şurada bir market var ama 7-Eleven değil. Ya Filipinler dediğim gibi daha farklı bir ülke. Şimdi bir şey demek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda buranın notunu vereceğim. Ha yok, geldik, 7-Eleven gördüm. Evet, Filipinler'de de 7-Eleven var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burada da 7-Eleven varmış yani. Bakalım. Arkadaşlar, buranın 7-Eleven'ına geldik de şey yok ya, siz söyleyin adına. Kola yok. Coca-Cola satmıyorlarmış abi. Sprite, Fanta'ydı bilmem neydi bulamıyorsunuz yani bu 7-Eleven'da. Bilmiyorum, buradakinde mi yok yoksa hepsinde mi yok bilmiyorum. Bakalım. Evet, böyle bir otelde kalıyorum ve burada da bir tane Hazreti Meryem'in bir şeyi var ya. Yani otelin önünde bildiğiniz Hazreti Meryem'in şeyini dikmişler. Bir de ayrıyeten şu girişte de bilmiyorum yani. Hazreti İsa olabilir. Hazreti İsa'nın bilmiyorum yani. Burası biraz şey, bayağı bir inançlı yani. Evet, burada sabah oldu. Burada bir tane kedimiz var. Garfield yalanıyor, arabanın üstüne çıkmış. Evet. Burada bir tane market var köşede. Şurada da bir tane kedi var. Şimdi birazdan bu Cebu'nun farklı yerlerini gezeceğiz hep birlikte. Yani güzel yerlerini göstermeye çalışacağım. Bakalım. Evet, şimdi bizim otelden çıktık. Diğer yöne doğru yürüyorum. Mandani Bay Boardwalk diye bir yer var. Tam böyle deniz kenarı, öyle söyleyeyim. O tarafa gidiyorum. Yani buranın mutlaka gelinip de görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi bunun. Yani buralara göre çok daha farklı bir yer. Hep beraber bakacağız. Şöyle bir Filipin'de bir mağazaya girdik. Bir konverter bakıyoruz. Çünkü burada siz söyleyin, şarj etme yerleri abi, prizleri ipince. Yani bizim normal telefon şarjı falan olmuyor. Hani mecbur değiştirici, dönüştürücü almanız gerekiyor, öyle söyleyeyim. O yüzden ben de bir kafalık aldım yani, değiştirici her şeye, yani buranın şeyine uyumlu. Bakalım. Şimdi şöyle bir markete girdik. Şöyle bir Pepsi aldım. Limonlu, kolalı Pepsi. Yani fiyatları çok gerçekten
uygun diyebilirim yani, öyle söyleyeyim. Gerçekten şu Pepsi mesela, örnek veriyorum. 38 peso. 38 peso ne yapıyor? Yani yaklaşık bir, hadi yapsın 25 peso, 25 lira. Hadi 30 lira yapsa. 30 lira yapmıyor yani. 20-25 lira falan yapıyor. Şu bildiğiniz Coca-Cola daha uygun mesela şundan. Coca-Cola aşağı yukarı 30 ya da 35 peso. Böyle. Yani burada fiyatlar böyle. Uygun yani. Hani bazı şeyler çok uygun, bazı şeyler tabii ki biraz pahalı ama yani genel olarak baktığımızda turistler için gerçekten çok uygun diyebilirim Filipin. Bir de Filipin'de gerçekten turistlere çok değer veriyorlar diyebilirim. Evet, şöyle bir ana yola geldik. Şimdi buradan aşağı doğru gideceğiz bakalım. Ya burası bildiğiniz böyle Cebu'nun tam böyle şey yeri, merkezi bir yer, öyle söyleyeyim. Buradan şimdi Cebu'nun tam dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 kilometre falan buradan yürüyeceğiz, öyle söyleyeyim size. Hep beraber bakalım. Burada şu şekilde şeyler var, siz söyleyin. Böyle kısa da olsa gösterdim. Ayrıca bakın bu da buranın tuttuğu. Onu da dedim yakalayayım. Böyle insanlar içine doluşuyor. Aynı şey gibi, dolmuş gibi. Gitmek istediğiniz yere işte bilmiyorum belirli güzergaha gidiyor. Ona biniyorsunuz veya böyle dolmuşlar var, otobüsler var. Onlar da hemen hemen her yerine gidiyor. Şey diyordum, evet burada genelde böyle çok dikkat ettim. Çok böyle fırın falan da var. Çok değişik böyle ekmekler, tatlılar, börekler, böyle çok farklı şeyler yapıyorlar. Tabii ki Filipin'e öz yani, öyle söyleyeyim. Buraya has şeyler. Bu şekilde. Evet ve yolumuzda ilerliyoruz. Yaklaşık bir 700 metre falan kaldı sahil tarafına. Yani dün direkt gittiğimiz takdirde direkt sahile çıkacağız buradan. Tam yani gitmek istediğimiz yere gideceğiz, öyle söyleyeyim. Hep beraber bakacağız. Böyle değişik sokakları var işte. Ben yürümek istedim. Yürüyerek hem etrafı gördüm. Şurada çok ilginç bir yapı gördüm. Burayı çekmek istedim size. Şöyle bir apartman dairesi ama çok farklı yani. Gerçekten çok farklı yapılmış. Bilmiyorum. Şu şekilde bakın, göstereyim. Aşırı farklı bir yapı. İleride de böyle büyük apartmanlar falan var. Burası da acayip bir mahalle diyeyim. Gecekondular var galiba. Aynen, burada böyle bayağı bir şey. Ama bayağı bir böyle fakir insanlar yaşıyor ya. Bu bölgelerde, öyle söyleyeyim. Bayağı böyle fakir. Belli yani evlerden falan. Bakalım. Evet, şöyle binalar karşılıyor bizi. Öyle tahmin ediyorum ki tabii birkaç tanesi daha yeni yapılıyor. Şu arkadakilerin falan bomboş yani, daha yapım aşamasında. Ön taraftakiler yapılmış. Şu sol taraftakiler falan. Böyle değişik. Evet, bir şey kalmadı gelmek istediğimiz yere. Hemen şu arka tarafımız, yani şu binaların arkası Mandani Bay diye geçiyor. Yani Mandani Bay Boardwalk diye geçiyor burası. Evet, şimdi oraya yani gelmek istediğimiz yere geldik. Zaten burada da yazıyor, görüyorsunuz. Mandani Bay diye, şöyle göstereyim. Evet. Yani burası bambaşka bir dünya, o Filipin'de kaldığımız yerlere göre. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim, Mandani Bay. Burası bilmiyorum tam olarak ne. İçeride ne var ama yapılardan da görüyorsunuz yani, bahçe düzenlemesi olsun, şu şekilde yürüyüş parkılı olsun. Çok kaliteli, çok güzel bir yer diyebilirim size. Yani dediğim gibi daha deminki gördüğümüz yerlere yanından dahi geçmiyor burası. Öyle güzel yerler. Yani burası kesinlikle gelinip de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Mandani Bay arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Bakalım. Evet, burada da top mop oynuyorlar. Güzel böyle bahçe düzenlemesi falan yapmışlar. Burada da böyle iki binayı birbirine bağlamışlar ortadan falan. Böyle çok farklı bir yapı var, öyle söyleyeyim ben size. Evet, şimdi deniz kıyısına gelmek üzereyiz. Hep beraber göreceğiz deniz kıyısını, öyle söyleyeyim ben size. Bakalım. Evet arkadaşlar, ve gelmek istediğimiz yere geldik. Mandani Bay diyor. Evet. Arkadaşlar, Mandani Bay'ın girişi bu şekilde. Bakın, bir tane şu şekilde bir ağaç karşılıyor sizi. Öyle söyleyeyim.
Ayrıyeten şimdi şuradan bir deniz kıyısına gidelim. Burada da ayrıyeten böyle dükkanlar falan da var diye biliyorum ama hep beraber göreceğiz şimdi. Bir deniz kıyısından bir başlayalım. İlk hedefimiz deniz abi. Evet. Hep beraber bakalım. Beraber bakalım. Bakalım. Abi çok güzel. Burası gerçekten insanın içini açmama gibi bir şansı yok. Ayrıca bakın burada da feribotlar falan duruyor. Yani büyük büyük gemiler, feribotlar. Buradan işte öyle tahmin ediyorum ki tabii burası yani bildiğiniz marina gibi yer. Şu şekilde gösterelim. Burası gerçekten çok enteresan, çok güzel bir yer. Yürüyüş yolu da yapmışlar, çok güzel. Gerçekten enteresan ötesi bir yerdeyiz diyebilirim. Denizi de çok güzel buranın. Yani çok böyle boydan boya yürüme yolları yapmışlar burada. Şimdi bakalım. Ayrıyeten dediğim gibi burada da dükkanlar falan da var. Dükkanlara da bakacağız. Burada böyle dükkanlar falan var. Kafeteryalar falan var burada arka tarafta. Ayrıyeten burada ön tarafta. Bu şekilde görüyorsunuz, insanlar hep burada gelmiş duruyor. Ayrıca böyle yeni yapılar da var. Böyle yeni yapıyorlar bu yapıları falan. Öyle tahmin ediyorum ki ya kafeterya ya restoran ya bir şey yapacaklar buralara. Bu şekilde. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın. Kafeteryalar, şu şekilde yemek yerleri falan yapmışlar. Ayrıca burada da böyle kafeterya, restoran tarzı yerler var. Evet. Gerçekten enteresan bir yer diyebilirim burası için. Çok güzel, yani özene bözene yapmışlar burayı. Bildiğiniz konseptli yapmışlar yani. Burası bir konsept arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Böyle bir yer. Arkalarda da işte binalar falan var ama olayın bittiği yer burası yani. Tam böyle ön tarafında bu şekilde. Evet. Tekrardan böyle sahil kıyısı tarafına dindik. Şu şekilde ileriye doğru da bir yol gidiyor ama pek de bir şey yok yani. Daha bu kenarlarında sadece böyle bahçe tarzı yerler var. Şeylerle, çitlerle örmüşler yani, hani o tarafta bir şey yok. İleride de yol bitiyor. Hani çok da böyle hani aşırı böyle ağam şam bir şey tabii ki de yok. Şuradan bakalım. Şu ileride gördüğümüz köprü var bir tane, bilmiyorum buradan gözüküyor mu? O köprüde başka bir tane ada var. Yani geldiğimiz havalimanı bir adaya bağlı arkadaşlar. Başka bir ada gibi düşünün yani. Sanki böyle Cebu'dan başka bir adaya geçiyorsunuz. Havalimanı da şu adada diye tahmin ediyorum. Yani bu taraftaki adada, öyle söyleyeyim. Çünkü haritada da öyle gözüküyor. Büyük ihtimal şu ilerideki köprüden de o havalimanının olduğu adaya geçiyorsunuz falan. Çünkü oradan geldik yani Cebu'ya. Çok enteresan. Gerçekten çok farklı bir yer. Burası dediğim gibi daha çok böyle hani insanların sosyalleşmesi için böyle çeşitli, işte şurada mesela tuvalet var, ayrıca kafeteryalar var, ne bileyim restoranlar var, işte şurada marina tarzı yer var. Yani böyle ufak da olsa böyle bir insanın içini açan bir yer. Birazcık değişik bir yer, öyle söyleyeyim ben size, bu şekilde. Arkadaşlar burası da bu Marina Bay, artık neydi adı da aklıma gelmedi, değişik bir ismi var. Buranın arka tarafı yani. İşte bu. Yani fazla da bir şey yok. Burada sırf işte otopark falan var. Araçların park edildiği yerden. Ayrıyeten şurada da bir tane metro korner gibi bir yer var. Orası da böyle alışveriş merkezi gibi düşünün. İşte insanların içecek aldığı, yiyecek aldığı bir bildiğiniz şey ya. Bildiğiniz market yani. Metro korner. Ya burası güzel. Burası kesinlikle güzel yani. Hani olur da Cebu'ya gelirseniz burasını mutlaka not olarak kaydedin. Haritanızda işaretleyin. Çünkü burası görülmesi gereken bir yer. Cebu'nun. Bu şekilde. Bir tane şöyle bir küçük bir uçak uçuyor. Tek kişilik ya da 2 kişilik diye tahmin ediyorum. Böyle buraya insanlar geliyor, oturuyor kenara. Biz de oturduk burada. Böyle sahili seyrediyoruz. Bu şekilde.